Burası benim atölyem. Buraya yeni taşındım ve kendime bir atölye yapmayı planladım uzun zamandır. Daha önce eşyalarım daha dağınıktı. Tabii şu anki hali de çok dağınık ama bu hale getirmek için epey şekil değiştirdi. Atölyeye bir IKEA rafı ya da dolabı, artık hejne diye bir şey. Stokta şu anda yok, bulursam o da gelecek. Zaten atölye videoları izlediyseniz çoğunda görmüşsünüzdür. Çok kullanışlı şeyler olduğu için pek çok insan da hemen hemen benzer şeyleri satın alıyorlar. Bu açıdan IKEA tabii ki çok güzel. Ben de videonun başlangıcında şöyle bir karışık halini çekmek istedim. Çünkü düzenleme yaptım, kullandım, sonra tekrar düzenledim falan filan derken ama hala çalıştıkça bir takım eksikliklerini görüyorum. Bu da son zamanlarda çok güzel tiyatrolardan biri. Burada kendime bir ajanda yaptım. Yani tek tek detaylı şekilde anlatmak istiyorum ama önce bir dağınık halini görün istedim. Şu anda çalışma alanına açık olduğu için oldukça dağınık ama ben aynı zamanda dikiş de diktiğim için bazı eşyalarımı böyle kutulamak zorunda kaldım. Baştan bu benim için iyi olmuştu. Fakat uzun vadede her şeyi yine kutulardan çıkartmak zorunda kaldığımı fark ettiğim için buraya açık bir raf sistemine ihtiyacım olduğunu anladım. Bir kısım şeyleri astım ama yani bu video konusunda da pek iyi değilim. Kusura bakmayın, o yüzden olabildiğince size atölyeyi anlatmaya çalışacağım. Burada da bir takım çalışmaları aldıklarım falan asmaya başladım. O yüzden böyle alakasız şeyler olarak görünüyor. Daha sonra da şuraya bir dolap geleceği için dolacak ama burada bunun kalmasının sakıncası yok muhtemelen. Evet, düzenleme yapmadan önce bazı eşyalardan bahsedeyim. Mesela şu, aslında epey böyle dandik, basit bir dolap. Ama kendisi beyazdı. Benim de beyaz mobilyayla biraz sorunlarım oluyor. Gerçi bu da çok açık bir ton ama yine de bu aralar böyle açık pastel yeşiller, pastel tonlar hoşuma gittiği için bu beyaz mobilyayı bildiğimiz Multisurface akrilik boyalarla boyadım. Sonra da IKEA'da en uygun şöyle küçücük bir kulp bulup onu taktık. Bunu genelde ben aslında şey için kullanıyorum. Burada kağıtlarım var. A4 kağıtlarım. Burada da mesela baskı malzemelerim var. Yine ıvır zıvır şeyler var. Ama yine düzenlenmesi gereken bir dolap. Dediğim gibi buradaki şeylere de bazen zor ulaşıyorum. Atölyede bu kadar geniş alan varken daha kolay ulaşılmalı. Burada da böyle zamanında aldığım çok hoşuma giden tatlı bir şey var bezden. Bu da bu yeğenime aldığım bir şey. Benim değil. Yakın zaman sonra kendisine gidecek. Evet, odaklama sorunu yaşıyorum. Bu da canım arkadaşım, çok yetenekli bir arkadaşımın benim için yapmış olduğu harika bir etamin. Bu gördüğünüzde okulun aslında ilk reprodüksiyon çalışmam değil ama lisansımın 2. yılında yağlı boyaya geçtiğimiz zamanda yaptığım ilk çalışma. Evet. Bir reprodüksiyon, seviyorum bunu. Houston'da bir müzede sergilenmekte kendisi. IKEA hejnemiz kuruldu. Ama tabii çok müthiş bir
kalite beklemiyorduk zaten. Yine de görsel olarak benim için yeterli, sevimli. Fakat bu boşa dönüyor. Bunu biraz kanırtmışım. Aslında hiç zorlamadım. Şimdi onu söküp içine eşimin tavsiyesi üzerine kürdan geçireceğim. Ve sağlamlaştıracağım. Bir de ayaklarına keçe yapıştıracağım. Ondan sonra da hejnem hazır olacak. Evet, daha önce de bahsetmiştim. Bu atölyeyi oluşturana kadar bütün eşyaları tek tek yerini değiştirdim. Bir öyle yaptım, bir masaların yerini değiştirdim, bir şuradaki çalışmaların yerini değiştirdim falan filan. Bu kim bilir kaçıncı düzen. Aklımda öncelikle bu işte hejne olarak geçen IKEA'da bu rafı almak vardı ama sonra çok yer kaplayacağını düşündüm. Fakat bir taraftan dikiş de diktiğim için bir türlü yerleşemiyorum. Yine bir şekilde eşyalarım çok olduğundan, ıvır zıvırım, sanat malzemelerim, bir şekilde bu kutulara da ihtiyaç duyuyordum. Sonra da bu kutulara mecbur kalıp oradan bir şey alıp çıkartmak bana çok zor geliyordu. Nihayetinde geniş de olsa bu dolaba karar verdim. Sonra IKEA'da yoktu. Çünkü az getiriyorlar ve sıklıkla bitiyor galiba depoda bu ürün. Neyse nihayetinde kısaca şeylerden bahsedeceğim size. Şimdi bu malzemelerin olduğu kutulardan da kurtulmak istiyorum. Şunu çok seviyorum. Bu eski bir şey. Çöpten bulunan bir şey. Evet ben zaten bir çöpçüyüm yani. Bir sürü şeyi atabiliyorum artık ama bu ıvır zıvırlarla atölyede gerçekten çok şey yapıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Ya bundan vazgeçebilir miyim bilmiyorum. Bundan vazgeçemeyebilirim. Ama nasıl konumlandıracağım? O da artık zamanla videoya çekmeye çalışacağım. Çoğu zaman dalıyorum işe, video çekemiyorum. Bakalım nasıl olacak? Şu dağınıklık en azından biraz toparlanacak mı göreceğiz. Sonra da şeyden bahsedeceğim. Neyi nasıl kullandığımdan, neler olduğundan. Artık raflarım da oldu. Ama bir kısmı düzenlenmedi. Fakat bu raflarım düzenlendi. Biraz yakından göstereyim ama daha sonra da zaten onlardan bahsedebilirim. Burada da yeterince ıvır zıvırım var. Bir de benim şurada aşağıda sevgilimin bana sağ olsun yaptığı bir çözüm var kağıtlarım için. Kağıtlarla ilgili büyük boyutlarda sıkıntı yaşıyordum çünkü. Onu da daha kullanışlı hale getireceğimi düşünüyorum bu toparlama sonucunda. Ayrıntılarıyla artık umarım toparlanınca bunlardan da bahsederim. Evet, kutularımı düzenlerken bazılarını boşaltıp bazı yerlere geçirirken ne kadar ıvır zıvırcı bir insan olduğumu göstermek için mesela şimdi şunları nereye koyacağımı bilmediğim için bir köşeye aldım. Bunlar bir ara tişörtlere taş yapan bir firmada designer olarak çalışmıştım. Taş desen tasarımcısı diyelim yani. Onların kağıtları. Mesela bunları saklamışım. Kaç yıl oldu biliyor musunuz? 17 yıl. Sonra bunu bana bir arkadaşım almıştı. Böyle kitap tutturucu gibi bir şey bu. Sonra benim çok hoşuma gittiği için vakti zamanında ben de aynı çalışmayı yaptım. Ama sonra ne yaptım? Hiç kullanmadım. Çünkü biraz tarzımın dışında çok renkli bir şey olarak geldi. Hediye etmek için bir şey de bulamadım falan filan. Mesela bunlar. Sonra bunlar da anneannemin çeyizinden kalma kendisinin yaptığı nakışlar. Bunları da çerçeveletmek mi ne yapmak böyle dikiş nakış yani nakış kısmındaki böyle işlerden de pek anlamadığım için
Bu da yıllardır duruyor. Çünkü biraz da böyle şey olmuş, lekelenmiş falan. Yani aslında burası mesela bir şeffaf dosya kutusu. Şu an artık şeffaf dosya kutusu oldu. Bakalım ben bu işin içinden nasıl çıkacağım. Evet, büyük kutularımdan arınmaya çalışırken kutular, sepetler falan filan. Peki ya masanın altından çıkan bu kutu ne kutusu biliyor musunuz? Yazdığı üzere. Boş kutu kutusu. Yani bu vazgeçemediğim küçük çantalar ve kutular. Çok da kullanıyorum ve bu azaltılmış hali. Bir kısmını verdim, attım, hediye ettim falan falan. Ama bu kutu güzel. Bu kutu böyle kalabilir. Ya böyle her şeyi karıştırınca da ayrıntılara giresim geliyor. Mesela bunlar benim kendi çizimlerimden yaptığım nakışlar. Bunları böyle temiz temiz yaptım ama kolye yapacağım. Kolye haline getiremedim. Çok şey yapmak istiyorum. Her şey için zamanım yok. Mesela bu çok tatlı Çin'den alınmış harika bir böyle şeyleri çok seviyorum ya. Uzak Doğulular gerçekten bu işi biliyorlar. Güzel bir falçata. Bundan 2 tane var neyse ki. Şuna gelecektim. Mesela bu benim şu büyük kutu. Şey kutusu. Ben Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum. Burada benim baskı için özellikle linol baskı için kullandığım malzemeler var. Çok seviyorum linol baskıyı. Etkisini de çok seviyorum. Mesela bu bizde böyle pratik şeyler yoktu eskiden. Bu Çin'den almıştım bunu. Çin'de insanlar böyle kolluk takıyorlardı. Mağazalarda çalışanlar giysileri kirlenmesin diye falan filan. Özellikle büyük açık alanlarda çalışanlar bazen soğuktan korunmak için de bayılmıştım buna. Çok eskiden aldım. Ne için kullanacağımı hiç bilmiyordum ve baskı dersinde bana o kadar yardımcı oldu ki. Üstü de hafif hafif boyalı. Belki artık tabii şu an böyle şeyler vardır ama eskiden atölyemin gelecek yatırımlarını böyle yapmışım. Biraz da şeye benziyor. Annemin namaz kıldığı kolluklara. Ama tabii bunun haşır huşur boya geçirmez bir kumaşı var. Çok güzel. Böyle şeyleri çekeyim mi ben ya? Neyse herhalde 5 saatlik falan bir video olacak. Mesela bunlar da kağıt çalışmalar. Akrilik kağıdı üzerine. Ama hepsi reprodüksiyon. Bir dönem işte canım reprodüksiyon yapmak istedi. Çok boyaya ulaşamayacağım bir yerdeydim. Büyük çalışmalar yapamayacağım bir yerdeydim ve böyle reprodüksiyonlar yaptım. Bu reprodüksiyon değil. Orada elimde tek obje olan matarayı kullandığım bir şeydi. Bu da az önce bahsettiğim linol baskıyla kendi çalışmam. Çok seviyorum bunu nedense. Bazı çalışmalarımı hiç sevmiyorum. Bazılarını çok seviyorum. Bunları da aslında bir süre için böyle bir yere, atölyenin bir yerine, bilmiyorum neresine, ip gerip bunları bir çerçeveye geçirene kadar, çünkü bazen çok uzun sürüyor. Bu süreç çok uzuyor. O zamana kadar bir ip geçirip mandallamak istiyorum. Mesela bugün dikiş nakışla ilgili bir dikiş işim olacaktı. Olamadı ama e, işte böyle sevgilimin, eşimin ressam patatesli olarak adlandırdığı, benim de bayıldığım şu aslında servis arabası, Ikea'nın servis arabası olarak geçen arkadaşların yürüyebilir olması çok güzel benim gibi kullananlar için. Bunu normalde tek tek işte kutuyu taşı, onu taşı, bunu taşı yanıma taşımam gerekiyor ama ben bunu diğer odalara da sürükleyebiliyorum. Dikiş malzemeleri için çok uygun oldu. Ama şunu mesela başka bir yerden aldım. Ikea'da bu gittikçe maşallah pahalandıkça pahalanan bir ürün oldu. Bunu epey oldu alalı. Üzerine çok zam bindi. Sonra bunu aldık. Bunu da Mr. D mağazasından aldık. Mr. D harika bir mağaza. Maalesef her şehirde yok. Umarım düzgün telaffuz ediyorumdur. Herhalde Mr. D'dir yani onun adı. Mesela bunları oradan aldım. Bu evde kiracı olarak yaşadığımız için bazı yerleri
Yani, gerçi delmemizde çok sorun yok ama en azından mobilya olan kısımların üstüne askı için mesela böyle bir şey aldım. İşte böyle böyle şeyler. Ben aslında şu Ikea'nın yeşil kutusu, bunun da bir mavisi olması lazım. Yani dikiş malzemelerimi kutu kutu buraya dizmek istiyorum. Şimdiden doldurdum. Nasıl sığacağım bilmiyorum ya. Ama o kutuyu bulamıyorum. Kutuyu acaba ben bu odada... Neyse, nereye sokmuş olabilirim? Ne kadar itici oldum ya. Çok itici konuşuyorum, neyse. Neyse, bulacağım şimdi. Bulayım da ben onu bir getireyim, boşaltayım. Çünkü orada dikişle ilgili çok sık kullanmadığım ama bazen çanta dikerken, bir şeyler yaparken de bana çok çok lazım olan küçük ıvır zıvırlar var. Hadi bakalım, ben şimdi onu arayayım. Arayayım yani. Ne bileyim, mesela bak burada da çok güzel şeyler var ya. Eldiven de var. Evet, arayayım. Yani hafızasızlığıma gerçekten ben de inanamıyorum. Hep böyleyim ama yani ben bunu şuraya doldurmak, boşaltmak için yaklaşık bir saat önce şuraya koymuştum ve bunu nasıl unuttum? Neyse, devam. Evet, üzerinde örtü olan bu gizemli kutuyu açalım. Harika bir kutu. Çok seviyorum bu kutuyu. Maalesef hem akıcı konuşamıyorum hem ne diyeceğimi bilmiyorum. Kafamda da bir sürü şey var. Farkındayım yani, tuhaf tuhaf. Burada harika şeylerim var benim. Yani hepsi de zaten daha önce defalarca elden geçtikleri için. Burada nakışlar falan. Daha önce defalarca elden geçtiği için bunları böyle böyle ben poşetledim. Ama mesela bazen birkaç şeye birden ihtiyacım olduğunda burayı tamamen boşaltmam gerekiyor. Ve o kadar dağılıyor ki işte bu dağınıklığa son vermek için bunları ben böyle biraz kasalar mı olur? Bu kasalarım da çok güzel. Ama tabii ya, bu kasalarımı da ağzına kadar doldurduğum için bir takım şeyler ayıklamam gerekiyor. Bunlar da benim çok sevdiğim oyuncaklarım. Harika. Neyse, şimdi ben bu kutuya geçeyim birazdan. Ama bir kahve içeyim ya, bir mola vereyim. Şunlara bayılıyorum. Bayıldım bu kasalara. Bunlar katlanan kasa. Uzun süre bunları alacağım. İşte eve gelince bunları alacağım falan diye düşünüp durdum, listelerime ekledim ve bunları herhalde ben 3 ay önce mi? Yo, 2 ay önce falan aldım. O kadar ucuza buldum ki. Bir züccaciyede kalmıştı bunlar. Zaten züccaciye, aslında ben onlara 1 milyoncu diyorum hala. Eski bir insan olduğum için. O kadar ucuza aldım ki ben böyle topladım. Bunları bir şekilde kullanacağımı bildiğim için topladım. Şu an bana fiyatları pahalı geliyor. Yeni fiyatlara alışamadığımız için tabii. Ama sanırım bu depolama konusunda benim işime yarayacaklar epey. Yani nereye sığıyorsun? Şimdi ben bunların hepsini açıp hepsini de buraya boşaltmak istiyorum. Ama sonra toz olur, eskir, bir şey olur falan filan. Bakınız, gotik kurdelam var ya benim. Gotik kurdele, gotik tüy var. Bu hiç belli olmuyor ama öyle öyle. Tabii ben ara veremedim. O yüzden kendimi alamadım. En azından şu kutuyu boşalttım. Boşalttım ama şunları hiç beceremedim. Şu an rezalet durumdalar. Hiçbir şeye benzemiyorlar. Ama birden aklıma şunlar geldi ya. Benim burada iğnelerim var. İğneyle ilgili bir temel sanat projesi yapmıştım. O yüzden bu kadar çok iğnem var. Anlaşılmadı ama şöyle kocaman yani. Bir de geçen pazardan, Kadıköy'deki Cuma pazarı kuruluyor ya, ben oraya yıllardır çıkmıyordum. Şunları aldım. Bunlar hep benim aklımdaydı. Bunlar harika. Çok güzeller. Yani iğne geçiremeyeceğiniz, geçirmek istemediğiniz kenar köşede kumaşları tutturmak için harika bir şey. Bu arada şunlar da Mr. D'den. Bakın, burada mıknatısları var. İşte şöyle bir şey. Ve harika ya. Bayıldım. Bu Ikea'nın zaten. Ikea sağ olsun şunların çok daha güzel ve yeşillerini getirmişti. Ama onları herhalde bizim Türk insanımız pek şu yeşilleri sevmiyor herhalde. Hep beyaz almak istiyorlar. Her şeyi beyaz almak istedikleri gibi.
O yüzden bu yeşili bir tane buldum. Bir daha da bulamadım. Mecburen beyaz aldım. Bunu bir milyoncudan aldım. Ama şu D'in gerçekten bunlar inanılmaz. Ben bunu buzdolabında da kullanıyorum. Harika bir şey. Bunlara bayıldım. Çok güzel. Neyse ben artık ara vereyim ya. Evet. Evet, nihayet bir ara verdim. Ama kahvemi içerken de geldim ve yine neyi ne yapabilirim? Düzenlemeleri düşünüyorum.